Arkadaşlar merhabalar. Bugün yaklaşık olarak 4000 kilometredir kullandığım KTM Duke 200'den bahsedeceğim size. İşte yaşadıklarımdan, edindiğim bilgilerden, tecrübelerden bahsedeceğim. Öncelikle KTM'yi biliyorsunuz zaten. Açılımı bayağı uzun bir marka. Hani şu an o telaffuzu bile bayağı zor. Normalde Avusturya menşeili, fakat KTM Duke 125, 200 ve 390'ın motor blokları, hatta birçok parçası Bajaj tarafından, yani Hindistan'da üretiliyor. Zaten görürsünüz işte şurada direksiyonun altında Bajaj logosu var. Şu arka koltuğu söktüğünüz zaman, çıkardığınız zaman içinde Bajaj logosu var. Birçok parçası Bajaj tarafından üretilip Avusturya'ya gönderiliyor. Orada kontrol ediliyor, montaj yapılıyor ve piyasaya sürülüyor. Şimdi KTM Duke 200'ü bir önceki motorum Pulsar'dan sonra aldım. Pulsar'dan herhangi bir memnuniyetsizliğim yoktu. Sadece KTM'nin kalitesinden, işçiliğinden, yol tutuşundan çok bahsediliyordu. Bunu bir görmek, bunu bir denemek istedim. Ve yaklaşık 4000 kilometredir her gün bunu deniyorum. Şimdi karenajdan, görüntüden başlayacak olursak, size zaten malzeme kalitesi, metalin duruşu ve şu agresif ve böyle atılgan görünümü hakikaten benim çok hoşuma gidiyor. Çok agresif bir görüntüsü var. Bu gaza da yansıyor. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Plastiğinden metaline kadar hepsinde iyi ile daha iyi arasındaki farkı az çok insanlar fark ettiği için bu bariz bir şekilde görülüyor. Yani hani plastiği olsun, gidonu olsun, işte ayaklıklardaki detaylar olsun, şu karenajdaki şu şasinin duruşu olsun, hepsi hakikaten çok hissettiriyor size. Ben kaliteliyim diyor. Şimdi oturuş pozisyonuna bakalım. Şimdi bu bildiğiniz gibi 139 kilo, özür dilerim, 129 kilo kuru ağırlığı. Kuru ağırlığı 129 kilo, işte benzin, yağ üzerine gelince biraz daha artıyor. O yüzden çok kolay biniliyor. Yani birçok arkadaşım denediğinde ya ben kullanırım bunu dediler hemen. Çünkü oturuş pozisyonu o kadar böyle bisikletivari duruyor ki gidon açısı çok geniş. Dolayısıyla size çok trafikte, özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız benim gibi, inanılmaz bir açı, inanılmaz bir kıvraklık kazandırıyor size. Bunlar fevkalade. Hakikaten bunlar çok sevdiğim özellikleri. Şimdi bir de oturuş pozisyonuna şöyle bakalım. Şimdi karenajda adamlar şuraya bir bombe vermişler. Birçok motorun, hani sürmedim ama üzerine binip denediğimde hep dizimi sıkıştıracak yer bulamıyorum. Hani standart o sürüş tekniklerinden biridir ya, bedeninizle motor bütünleşmesi gerekir. O zaman da bedeninizi kitlemeniz gerekir motoru. Üst tarafta o darbeleri vesaireyi esneterek motoru kolayca yönlendirmenizi vesaireyi gerektirir. Şimdi şurada verdikleri şu kavis, benim şöyle ayağımı geriden başlatıp koyduğum zaman, ben ortalama 1.80-1.84 boyum var. Şurayı şöyle bastırdığım zaman, şu arkaya atıp şöyle bastırdığım zaman, hani bunu yolda da, virajlarda da hissediyorsunuz. İnanılmaz bir bütünlük sağlayabiliyorum motorla. Şuradaki kavisten dolayı, yani bacağımı, bedenimi sıkıştırabilecek bir alanım var burada. Bu fevkalade güzel. Aynaların görüş alanı vesaire çok güzel. En azından Bajaj'da biliyorsunuz aynanın şu özellikle en geniş olan kısmını, yani şu kısmını kesmişlerdi. O yüzden açıkta kalıyordu. Fakat bunun aynalarında öyle bir sıkıntı yok. Gayet yerli yerinde. Malzeme kalitesi, işçilik, karenaj, dediğim gibi hani her yerdeki böyle bu kaliteyi hissediyorsunuz. Şimdi bu atılgan ve bu agresif görüntünün altında tabii ki inanılmaz bir gaz tepkisi var. Yani ben Pulsar'dan sonra şu an Pulsar'la biraz kıyaslama yapıyorum. Hani az çok benim gibi insanlar bu ikisi arasında kalır. Birkaç seçenek daha var. Onları henüz daha hiç kullanmadım. Bu gaz tepkisi 26 beygir bir gücü var. Fakat ben birçok ışıkta kalkarken böyle ilk başlarda hani fazla verdiğiniz zaman bir patinaja düşme durumunuz oluyor. Hani lastiklerin de biraz sıkıntısındandır, üzerindeki fabrika lastiklerinden. Ama bunu hissediyorsunuz. Mesela Pulsar'la yan yana koyduğumda işte oradaki güçlü sesi, daha tok bir ses geliyor. Evet, ben kütür kütür çalışıyorum diyor size. Oradan bile bir kalite hissediyorsunuz zaten. Bununla başa çıkmak tabii biraz zor. Fakat bununla başa çıkmak için önemli olanlar süspansiyonlar ve tabii ki lastikler. Üzerinde Hindistan malı MRF marka bir lastikle geliyor. Çok bir şey beklemiyorum. Şu an gaz tepkisine vesaireye biraz dikkatli davrandığım için, o lastiklerden beklentim olmadığı için fazla zorlamıyorum. Limitlerini henüz görmedim ama çok iyi şeyler de duymadım. Diablo Rosso'lar da şu anda Haziran 2015 itibariyle 900 lira gibi bir ön arka takım fiyatı var. Diablo Rosso ile değiştirmek istiyorum ama en kısa zamanda inşallah o da halledeceğim.
Yol tutuşunda süspansiyonlar hakikaten çok güzel, çok tatlı bir şey var. Bunlar zaten race parts diye geçiyor, yani yarış parçaları diye geçiyor. Amortisörler Pulsar'a göre fevkalade güzel. Yani çukurlarda olsun, virajlarda olsun ondan çok, yani direkt bariz şu kadar fark diyemem ama bunu ancak denediğinizde hissedersiniz. Hani belki şu motorla bütünleşmenizin de ekstra getirdiği avantajlarla beraber güzel bir yol tutuşu size sunuyor. Frenler konusu var. Üzerinde Brembo'nun frenleri var ve hakikaten şu lastiklere rağmen inanılmaz performans gösteriyor. Hani bunlar da yarış partları diye geçiyorlar ama fevkalade frenleri var. Bu lastiklerde bile birçok kere denedim, limitlerini zorlamaya çalıştım. Çok güzel bir sonuç aldım. Ondan da çok memnunum. Yani frenler konusunda bir şüpheniz olmasın. Oldukça güzel. Şimdi evet, bu kadar anlatıyoruz. Evet, işte her şey çok güzel vesaire. Fakat sorun yaşamıyor muyum? Tabii ki yaşıyorum. Şimdi sorunlardan bir tanesi, benim yaşadığım sorunlardan bahsediyorum. Bu 4000 kilometre boyunca neler yaşadım? Bu arada motor 12.000 kilometrede. Ben ikinci el aldım bunu. Şu anda motor 12.700 kilometre oldu. Şimdi neler yaşadığımı bir söyleyeyim. Bir gün yolda giderken direksiyonu çevirdim. Direksiyon dönmüyor, yani sağa tam dönüyor ama sola dönmüyor. Yani normalde 65 derecelik bir açısı vardı yanlış hatırlamıyorsam. 65 derecenin 30'unda falan takılıyor ama böyle direkt metale çarpmış gibi takılıyor. Uğraş et vesaire, servise birkaç kere gittim. Sonuç şu oldu. Şu gidonun, şu anahtarı soktuğunuz yerin devamında o anahtarı kontağa tutan vida düşmüş ve direksiyonun şu normalde limitlerine dayanan yerin arasına girmiş. Dolayısıyla o arayı tıkamış. Bir de oraya olmuş. Serviste bayağı bir uğraşıp çıkardık. Ondan kurtuldum. Yani servis zaten işte şey dedi, hani bu vida olsa şuradandır deyip açıp baktığında aslında vidanın düşmüş olduğunu gördük. Aman dikkat edin. Yani o zira bir virajda, bir dönüş anında bir ışıklardan dönerken olsaydı hani Allah bilir neler olacaktı. Başka bir sorun, benim radyatör sıvım sürekli azalıyor. Yani yaklaşık 10 günde bir, mesela min max arasında onu tutmanız gerekiyor. Yaklaşık 10 günde bir bu azalıyor ve çok hızlı bir azalma gösteriyor. Ben sürekli üstünü tamamlıyorum. Birkaç haftadır servisle bunu takip ediyoruz. Sağ olsunlar, ilgileniyorlar Kadıköy Spor Moto'da. Henüz bir çözüm bulamadık. Yaklaşık 2-3 haftadır böyle devam ediyor. Bir süre daha böyle takibe devam edip ne kadar azaldığını. Çünkü kaçacak bir yeri yok diyor. Yani ya motorun içine akar ya da dışarı akar. Dışarı akarsa görünür çünkü radyatör sıvısı böyle yağlı bir şey. Kıvamı farklı. Yani aktığı yerde kalıyor. Böyle bir sorunum var. Titreşim var. Şimdi titreşim sorunu özellikle belli devirlerde, tabii yüksek 6. viteste 100'den sonra falan onlarda hiçbir sıkıntı yok. O kadar pürüzsüz akıyor ki motor. Fakat alt devirlerde dizim şuraya kilitliyorum dedim ya. Bu kitleme anında motordan öyle bir darbe alıyorum ki bazen o zırıltıdan böyle huysuzlanıp çekiyorum ayağımı. Rahatsız oluyorum. Bazen pedallara vuran çok yüksek titreşimler oluyor. Ama bu da KTM'nin yegane kusurudur diye düşünüyorum. Çünkü duydum, yani birçok kişide titreşim sorununun olduğunu duydum. Bunların dışında başka bariz bir şekilde yaşadığım bir sorunum yok. Şimdi bu sorunlar geliyor, işte servis vesairesi. Şimdi KTM tamam, motorun fiyatı yaklaşık işte 11.000 ile işte 9.000 arasında değişiyor fiyatları. Fakat şimdi yedek parça ve servis fiyatları konusuna geldiğimizde o kısımlar biraz üzücü. Ben 11.000 bakımına götürdüm. 11.000 bakımında standart yağ filtresi değişiyor. 1.8 ya da 1.7 litre yağı değişiyor. Hava filtresi değişiyor. Genel bakımlar, diagnostiğe takıp bir arızası var mı yok mu diye tespit ediyorlar. Zincir temizleme, yağlama, genel parçaları temizleme, yağlama. Toplam maliyeti 370 liraya mal oldu. Artı benim zincir gaydımın aşındığını söylediler. Bir 100 lira da oradan geldi. Etti 480 lira. Radyatör sıvısından kaynaklı sorunu da söylemiştim. O ara unutmuşlardı. O ara mesela hani motoru teslim almaya geldiğimde onu unuttuklarını fark edince ücretsiz olarak şurada bir tıpa var. Onu değiştirdiler. O da yaklaşık 80-90 liralık bir parçaydı. Servis ve yedek parça konuları böyle. Hani bu kısım biraz zor. Yani motorun fiyatı diğer motorlara göre her ne kadar işte 1000 lira oynasa da ama servis bakım ücretlerinde 2 katına çıkabiliyor bu oran. Bu böyle. Şimdi yakıta gelecek olursak, yakıt konusunda da hani Pulsar kullanan arkadaşlar bilirler. Yakıt hakikaten çok güzel kullanıyor yakıtı. Yani biraz dikkatli kullansanız 2 litreyi çok rahat düşürebilirsiniz. Bunda 2 litreyi ben hiç görmedim gösterge panelinde. 2.2 ile
4-2 arasında, sizin tabii o kullanımınıza bağlı olarak değişiyor. Hani çok aşırı bir şey diyemeyeceğim. Hani Pulsar'da da 2.2 için hakikaten çok uğraşmanız gerekiyor. Yani normalde 2.4, 2.6 o civarlarda seyrediyor 100 kilometrede. Bir diğer konu, KTM ile beraber gelen müthiş bir aksesuar skalası. Orada o kadar çok şey var ki, yani bir motor parası daha aksesuarlara yatırabilirsiniz. Fakat benim şu ana kadar aldığım tek aksesuar, ki ben çok daha fazlasını alıp motorumu biraz daha böyle hoşuma gidecek şekilde süslemek isterken, sadece orta sehpa bulunmadığı için ve her 400-500 kilometrede bir zincir temizliği yapmam gerektiğinden eBay'den $8,5 bu 2 tane paddock vidasını sipariş ettim. İşte bir de paddock standı aldım tabii. O da bir 120 liraya mal oldu. Tek aldığım aksesuar o. İşte elcik koruma istiyorum mesela. Ne kadar? 360 lira. Plastiği. Hadi madem o kadar para veriyorum, demiri olsun diyorum. 560 lira. İşte şuraya turuncu kapak taktırayım, $18. İşte bir koltuğumu daha yumuşak bir yarış koltuğu da değiştireyim, 500 lira. Arkaya çanta alayım, 560 lira. Gibi böyle korkunç rakamlarda seyreden bir aksesuar skalası var. O kısmı da, yani aksesuarlara aldanıp hani aksesuarlarla beraber böyle yaşarım falan deyip aman diyorum, bu motor almaya karar vermeyin. Ama genel olarak şöyle bir baktığınızda işte bir çekiciliği, bir agresifliği, bir atılganlığı, bir ilgi görücülüğü var. Yani gittiğiniz yerlerde de böyle bir süzerler sizi. Onun dışında hani birçok şeyinden memnunum. Dediğim gibi şu aralar bir de zincir gaydı değişmesine rağmen bir zincirden ses geliyor hala. Zincirler kötüydü. DID zincirlerle değiştim ama hala amortisör fazla basıldığı zaman zincirden bir ses geliyor. Sıkılığı falan kontrol edilmiş olmasına rağmen. Gösterge paneline bakacak olursak, bazıları yol bilgisayarı olarak ifade etse de genel olarak birçok yeteneğe sahip bir gösterge paneli var. Şimdi ilk olarak mod ve set butonları var. Burada işte bu standart motorunuzda bir arıza olduğu zaman yanan ışık. Şurası RPM uyarısı. İşte sinyaliniz, uzunlar ve vites boşta göstergesi. Şimdi bunlar uyarı ışıkları. Şurada vites göstergeniz var. Bu büyük artılardan bir tanesi. Burada yaklaşık 13.000 devre kadar size devir göstergesi bulunmakta. Burada bir odometreniz var. Toplam yaptığınız kilometreyi gösteriyor. Trip 1 ve Trip 2 herhangi bir zamanda açıp kullanabileceğiniz yolculukları gösteriyor. Şimdi burada şu mesaj bölümü, bu Side Stand Down, şu anda uyarı ışığı da şurada yanıyor. Bu ekranda herhangi bir uyarı metni olduğu zaman bu ışık burada yanar. Şu anda da ayaklık açık diyor. Bu bir uyarı statüsünde bir bildirim olduğunu varsayarak bu şekilde gösteriyor. Ve burada daha sonra işte yakıt düşük olduğunda yine burası yanar ve buradaki sarı ışık burada yazar düşük yakıt diye. Düşük yakıt ne zaman yazar? Şuradaki yakıt göstergesi iki bölme halinde. Bir çoğunluk, bir de çok küçük yedek deponun olduğu bölüm var. Bu çoğunluk bitip yedek depoya girdiği zaman yakıt düşük uyarısı verir ve buradaki sarı uyarı ışığı yanar. Şimdi bunlara ek olarak neler var? Şimdi bakalım. Avaraj yaptığınız yolculuk sonundaki ortalama hızınızı belirtir. 100 kilometrede kaç litre yaktığınızı belirtir. Yani o anlık olarak değişiyor. Sanırım her 1 dakikada bir yeniliyor. 1 litreyle kaç kilometre yol gittiğinizi gösteriyor o an. Servise kaç kilometre kaldığınızı gösteriyor. İçindeki yakıtla kaç kilometre yol yapabileceğinizi söylüyor. Ve en güzeli bence motorun kaç dakikadır çalışıyor olduğunu söylüyor. Yani bir yolculuğa çıktığınızda, durduğunuzda oraya ne kadar sürede vardığınızı anında görebiliyorsunuz. Saate bakıp öncesinde saat tutup sonrasında saate bakıp aradaki farkı hesaplamaya çalışmıyorsunuz. Ve böylelikle farklı yollardan gittiğinizde işte hangisi daha iyi oldu benim için vesaire diye görme şansınız oluyor. Bu bildirimler bu kadar. Bir diğer özellik ise şu RPM uyarısı. Siz buna şunu diyebiliyorsunuz. Maksimum 11.000 devre kadar. Diğer devirlerde mesela 8.000 devirde RPM ışığını yak diyebiliyorsunuz. Bana RPM uyarısı ver, ben de fazla devir çevirmeyeyim diyebiliyorsunuz. Bunun ayarlamasını da yapabiliyorsunuz. Diğer bir öge de KTM motorumla beraber, Duke 200 ile beraber sahibinden aldığım KTM'nin çantası. Bunu da ben çok internette görmemiştim böyle bir şey olduğunu. Yani görünce mutlu olmadım diyemeyeceğim. Burada sizi karşılayan bir çanta var. Şimdi içinde neler var beraber bakalım. Şimdi bu standart KTM'nin, bunun ekstradan benim koyduklarım. İşte KTM ile ilgili şey. Bu sanırım plakalı. Üzerinde bir tanıtım broşürü. Bunlar tanıtım broşürleri.
Bu da öyle. Benim sonradan aldığım broşürler. Bu da öyle. Bu benim tiyatro. Bu bir kullanım kılavuzu. Hani şu şey okumadığımız ama ben bayağı bir baktım. Neler var neler yok diye. Hani yine hepsine bakacak kadar sabrım olmadı ama böyle bir kılavuzu var. Bu bir key code. Bu key code ne işe yarar? Siz üzerinde motor 2 anahtarla beraber gelir. Eğer şu key kodunuz elinizdeyse KTM'ye giderek anahtarlarımı kaybettim, ben anahtar istiyorum dediğinizde sadece bu key kodla size yeni anahtar vereceklerdir. Başka tabi diğer dillerdeki kılavuzları bir sürü. Başka neyimiz var? Başka burada sanırım o yine plakalık için bazı aparatlar var. Bu kadar. Sorularınız olursa mutlaka yazın. Hepsini elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Görüşmek üzere.